Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel ve kolay bir model başlayacağız. Modelimde kullanacağım ip bebe yünü şöyle orta kalınlıkta. İpime uygun kullanacağım şiş 3 numara. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Evet, ilmeklerimizi çıkartarak başlıyoruz. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Yani çift sayıda olması gerekiyor. Şöyle yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı böyle ayarlayacağız. 2, 2, 2 diye devam edecek. Şöyle ben küçük bir parça yapacağım. Onun için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Evet, ilmeklerimi çıkartıp yani tamamlayıp geliyorum. 18 ilmek çıkardım. İlmeklerimi çıkardıktan sonra bir sıra düz ördüm. Bakın. İlmekleri çıkardıktan sonra bir sıra düz ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Lastik yapmayacağım için bu işlemi yaptım. Lastik yapacaksanız lastiğin ön yüzünde modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örerek tamamlayalım. Model oldukça kolay. Yeni örgüye başlayanlar bile kolaylıkla yapabilirler. Çıtı pıtı güzel bir model. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz örerek tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi ters örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde düz, ikinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek sıramızı tamamlıyoruz. Üçüncü ve dördüncü sırada farklı bir işlem yapacağız. Modele hareket katan da onlar olacak. Yani bu birinci ve ikinci sıra. Birinci sıra düz, ikinci sıra ters örerek iki sıramızı tamamlayalım önce. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Bakın şöyle. Üçüncü sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmeğimin ikisini bir alarak düz ördüm. Sola doğru kestim. Sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir aldım. Düz ördüm. Sola doğru kestim yani. İlmekleri 2 2 alarak düz örelim. Sola doğru keselim. Şöyle ilmek sayımız yarıya düşecek. Arka tarafta yani arka yüzüne geçince tekrar artırma yapacağız. Evet, üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimizi 2 2 alarak düz ördük. Yani sola doğru 2 2 alarak kesme işlemi yapmış olduk. Şimdi dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bakın bir ilmek düz ördüm. Bir sonraki ara boşluktan, bakın şuradaki boşluktan, tam ilmeğimin önündeki boşluktan aldım bu ilmeğimi. Şöyle düz ördüm burada. Burada artırmalarımızı yapıyoruz. Bir düz ilmek, bir ilmek şu aradan alıyorum. Şişime taktım ve bunu düz ördüm. Bir ilmek düz, bir ilmek aradan, şuradaki boşluktan. Şöyle alarak düz örelim bunu da. Yani
Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimizi düz örüyoruz. Sıradaki ilmeğimi düz, bir sonraki önden hemen bakın şu boşluktan bir ilmek alarak düz örelim. Evet, son ilmeğimi de düz ördüm. Burada bir ilmek daha çıkartıyorum. Bakın şurada hemen ipimi aldım, şişime taktım. Şu şekilde kenar ilmeğin önündeyim hemen. Bunu düz ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Burada artırma işlemini yapmayı unutmayalım, yoksa ilmeklerimizde eksilme olur. Çünkü sıra başında bakın yapmadan direkt bir ilmek düz ördük. Daha sonra ara boşluk, bir düz ilmek, daha sonra ara boşluktan ördük. Sıra sonunda da kenar ilmeğini örmeden önce ara boşluktan bir ilmek artırma yapalım, örelim. Daha sonra kenar ilmeğini örelim. Evet, modeli bir kez kurduk. Model hep bu 4 sıranın tekrarından oluşacak. İsterseniz bir kez daha kuralım hemen modelimizi. Birinci sıra ön yüzündeyim. Modeli tekrar kuruyoruz. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. Şöyle sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimizi ters örelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Birinci sıra ön yüzünde düz, ikinci sıra arka yüzünde ters öreceğiz. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Bakın model şöyle kabarık kabarık kendini göstermeye başladı. Üçüncü sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki iki ilmeğimi bu şekilde aldım. İkisini bir topladım, düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm burada. Sıradaki iki ilmeğimi topladım, düz ördüm, tek ilmeğe düşürdüm. Burada kesme işlemi yapıyoruz. Bütün ilmeklerimizi ikili ikili alarak düz öreceğiz. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Dördüncü sıra arka yüzüne geçince aralardan ilmek çıkartarak artırmamızı yapacağız. Son iki ilmeğim kaldı. Bunun da ikisini bir aldım. Düz ördüm. Sola doğru kestim. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Bakın ilmeklerimiz yarıya düştü. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi düz ördüm. Bakın bir ilmek düz ördüm. Daha sonra hemen ilmeğimin önündeki boşluktan şöyle şu ipimi aldım. Sol şişime taktım ve bunu düz ördüm. Burada bir ilmek artırmış olduk. Bu şekilde artırma yaptık. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. İlmeğimin hemen önündeki boşluktan bir ilmek çıkardım, düz ördüm. Hepsini düz örüyoruz. Bir ilmeğimiz, bir de bakın önce ön boşluktan. Şöyle. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Tekrar ilmeklerimizi artırmış olduk bakın. Bu aralardan ilmek çıkartıp örmeyi unutmayın. İlmek sayınız eksilir yoksa.
Evet, son ilmeğimi de düz ördüm. Bakın, yine buradan bir ilmek çıkardım, aldım. Son ilmekten sonra bir ilmek çıkardım, aldım ve bunu düz ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Burada ilmek çıkarmayı unutmayalım. Evet. Modeli 2 kez kurduk. Model hep bu 4 sıranın tekrarından oluşacak. Bakın gayet güzel. Yapımı kolay bir model. Bir parça da daha önce hazırladım. Bunu da lastik üzerine hazırladım. Bakın tekstil tipi lastik kullandım. Pardon, hazır lastik uyguladım burada. Üzerine modeli kurdum. Aynı ip, aynı kalınlıkta şiş kullandım. Modelin arka yüzü de şöyle. Yakadan başlama örgülerinizde kullanabilirsiniz. Görüntüsü şöyle olacaktır. Çocuk örgülerinde bebek örgülerine daha uygun bir model. Bakın şöyle çıtı pıtı güzel minik modellerden. Yeni başlayanlar kolaylıkla yapabilirler. Şöyle bırakayım. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Evet. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.